Dünyanın en zararlı 5 gıdası nedir? Bas bas bağırdık. Bakın bu ürünleri tüketmeyin. Bu ürünler metabolik sendrom, insülin direnci, diyabet riskini arttırıyor. İlla Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasını bekleyeceğiz. Günde 30 gramdan fazla şeker kalp damar hastalığıyla direkt ilişkilidir. Söyleyince tepki alıyorum. Yani beyaz ekmek Alzheimer'ın en büyük nedenidir. Açık söyleyeyim. Kadın kalbi erkek kalbine takılabilir mi? Sağlıklı kilo vermenin kuralları basittir. Sık sık yemeyeceğiz. Aralıklı oruç yapacağız. 3 tane ana öğün, 3 tane ara öğün, bunlar yanlış şeyler. Dünyanın en zararlı 5 gıdasında en üzücü şey ne biliyor musunuz? Bunların çoğunu çocukların tüketmesi. Sizi tanıyalım. Muhammed Keskin benim adım. Kardiyoloji uzmanı ve öğretim üyesiyim. Aslen Bingöllüyüm. İhtisasımı Siyah Mersek ve Cerrahpaşa'da yaptım. Cerrahpaşa'da üniversite okudum. Avrupa'nın en büyük kalp hastanesi zaten. Orada da kardiyoloji ihtisasımı yaptım. Uzmanlığımı ve doçentliğimi tamamladım. Özel hastaneye geçtim. Bahçeşehir Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı yaptım. Uzmanlık alanım girişimsel kardiyoloji. Damar açıyoruz. Yani şurada bir bilek damarından girip vücuttaki tüm damarları açabiliyoruz. Türkiye'de bütüncül ve fonksiyonel kardiyolojiyi temsil eden bir klinikte çalışıyorum diyelim. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? Ben 12 yıldır bu mesleği yapıyorum. Doktorluğa başladıktan sonra son 3,5 yıldır da doçent doktor olarak çalışıyorum. Türkiye'de doçentlikten profesörlüğe giden bir 5 yıllık süreç var. Onu da tamamlayınca profesör doktor olarak yolumuza devam edeceğiz. Kardiyolog ne iş yapar? Kardiyolog kalp ve damar hastalıkları uzmanıdır aslında. Kalp ve damar hastalıklarının bir uzmanı vardır, bir de cerrahı vardır. Yani tanıyı ve tedavilerin çoğunu kardiyolog yapar. Kardiyolog Türkiye'de kalp ismiyle özdeşleşmiştir. Ama aslında biz kalp ve damar hastalıkları uzmanıyız. Yani şah damarından tutun da bacak damarına kadar vücuttaki tüm damarlar bizden sorulur. Türkiye'de bu çok karıştırılır. Siyah Mersek'teyken çok başımıza gelirdi. Hasta kalkar gider cerraha randevu alır. Benim babam bile bana bunu demiştir yani. Oğlum yok mu şöyle iyi bir cerrah beni muayene etsin diye. Cerrah yani muayene edip tanı koymaz. Cerrah ameliyat yapar. Kardiyolog tanıyı koyar, tedavi yapar. Sadece ameliyatla ilgili kısmını cerrah yapar. Kardiyolog ne iş yapar, cerrah ne iş yapar? Bunun aslında keskin bir sınırı var. Kadın kalbi erkek kalbine takılabilir mi? Yani şöyle takılmasında bir engel yok. Burada kan grubu önemli. Kadın erkek fark etmiyor. Ama erkek kalbi genellikle her insanın kalbi yumruğu kadardır. Biraz daha büyükçedir. Kadın kalbi biraz daha küçüktür, daha yumuşaktır vesaire. Yapısal olarak çok fark yoktur. Damarlar birbirine bağlanır, kalbin ana damarları birbirine bağlanır ve bu kalp atmaya devam eder. Dünyanın en zararlı 5 gıdası nedir? Dünyanın en zararlı 5 gıdasında en üzücü şey ne biliyor musunuz? Bunların çoğunu çocukların tüketmesi. Yani birinci sıraya margarinleri koyuyorum. Margarinler çocuklar nerede tüketiyor diyeceksiniz. Evde çocuklar margarin mi yiyorlar? Çocukların tükettiği, işlenmiş her gıda, her unlu mamul, krakerlerden, bisküvilerden, dondurmalardan hepsine kadar margarin var. Peki margarin nedir? Margarin aslında bitkisel sıvı yağların oda sıcaklığında katı halde durması için yiyeceklerin, krakerlerin daha güzel bir tat, koku ve görünüşe sahip olması için hidrojenle doyurulması, bu yağlar hidrojenle doyuruluyor ve oda havası katı halde durmaya başlıyor. Trans yağ demek vücutta eritilemeyen yağ demektir. Biz zaten ayçiçek yağı, kanola yağı, mısır özü yağı bunlar rafine yağlar. Yüksek derecede kostikler, artıcılar kullanılarak üretilen yağlar. Zeytinyağı böyle değil. Üzerine taşı koyun yağı akıyor zaten. Sızma zeytinyağı, erken hasat zeytinyağı. Yani fenol içeriği yüksek, muazzam bir yağ. Ama bunu bitkisel sıvı yağlar, rafine yağlardan bir de üzerine hidrojen ekleyip yapınca ortaya yani neredeyse ucube bir yağ çıkıyor. Margarinler yağ değil. Bunlar plastik. Bunlar vücutta biriken şeyler ama her yerde kullanılıyor. Etiketi çevirin. Ürünün ön yüzünü çevirdiğiniz arka yüzünde hidrojene nabati yağ yazar. Hidrojene nabati yağ. Margarin yazan merttir zaten. Gerçekten yazmış yani içinde margarin olduğunu. Hidrojene nabati yağ margarindir ve zararlıdır. İkinci sırada işlenmiş et ürünleri geliyor. Diyeceksiniz ki hocam et nasıl bir insanı şeker hastası yapabilir? İçerindeki nitritler, nitrozamiller, muazzam katkılar. Et dolapta 1 sene boyunca bekleyebiliyor ve fermente bir ürün değil. Nasıl oluyor? Isıl işlem görüyor. Bunlar ısıl işlem görmüş, aslında pişirilip dondurulmuş ürünler. Peki rafta nasıl duracak 1 sene boyunca artı 4 derecede? Ne yapacağız? Üzerine nitritler, nitrozamiller, katkı maddeler ekleyeceğiz. Fümeler, salam sosisler, sucuklar, ısıl işlem görmüş sucuklar, kanserojen. Bunların haftada 100 gram tüketimi bile diyabet riskini %40 arttırıyor. Haftada bir hot dog diyorlar ya çocuklar tüketiyor sosisli. Alıp bir seferde bitiriyorlar. Çocukluk çağı lösemi riskini 10 katına çıkarıyor.
Ya bunlar muazzam derecede zararlı şeyler. Üçüncü sırada glikoz, fruktoz şurupları geliyor. Ya şekere hasret kaldık. Gerçekten gerçek böyle bir doğal şeker olsa da tatlı yapılsa değil mi? Marketlere gidiyorsunuz. Doğal şeker çoğunda kalmadı. Aspartam, asasülfam K bunlar var. Doğal şekerin yerine glikoz, fruktoz şurupları var. Dünya Sağlık Örgütü yeni açıkladı. Aspartam ve asasülfam K kanserojen. Eskiden hayvan deneyleri vardı. Bas bas bağırdık. Bakın bu ürünleri tüketmeyin. Bu ürünler metabolik sendrom, insülin direnci, diyabet riskini arttırıyor. İlla Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasını bekleyeceğiz. Bunu tüketmiş insanlar yıllarca takip edildi ve kanser riskinin daha fazla olduğu tespit edildi. Bunlar tamamen ucube gıdalar. Dördüncü sırada çocuklar için yine kahvaltılık mısır gevrekleri. Kahvaltılık gevrek değil mi? Hani en tatlı sabahlar işte şunla başlar. Ondan sonra sabah kalkar kalkmaz günün en önemli öğünü kahvaltı. Hemen çocuklara kutusundan döküyoruz. Üzerinde sütü ekliyoruz. Sütün kendisi zaten çok sağlıklı bir gıda değil açık söyleyeyim. Büyükbaş hayvan sütü. İçilecekse en fazla küçükbaş hayvan sütü olabilir. Keçi sütü olabilir. O da bir bardak içilir. Sürekli süt tüketilmemeli. Süt ürünü tüketmiş atalarımız zaten. Bir de bunun üzerine pastörize sütler, kahvaltılık mısır gevrekleri, şeker, gevreğin içindeki kendi şekeri, bunun içerisinde doğru düzgün lif yok. Peki bunlar nasıl yuturacaklar insanlara? Çocuklar bir şekilde bunu tüketmeli değil mi? Vitaminli, mineralli. D vitamini zaten çok ucuz. İlacı da ucuz. Ondan sonra C vitamini. C vitaminli diye yutturuyorlar bunu. Onlar C vitaminini siz fayda göresiniz diye değil. Zaten askorbik asit bu. Yiyecekleri ekliyorlar ki raf ömrü uzun olsun diye. Bu neden ekliyorlar? Yiyeceklerin ömrü uzun olsun diye. Sizi bizi düşündüklerinden değil. Diğer bir gıda ise bulyonlar. Bulyonlar kainatta görüp görebileceğiniz en ucube gıdalardan bir tanesidir. Et değil ama et tadı veriyor. Nasıl veriyor? Monosodyum glutamat. Bakın İngiltere'deki bulyonlara bakın, içerisinde gerçekten tavuk, gerçekten et ürünü vardır. İngiltere'deki bulyonlar. Türkiye'ye gelin, et yoktur içinde. Tavuk aroması, et aroması, monosodyum glutamat. Çin tuzu diyoruz ya, et değil et tadı veriyor. Yedikçe yiyesiniz geliyor, bağımlılık yapıyor. Bunlar problem. Dikkat ettiniz mi? Hepsi atalarımızın geçmişte tüketmediği, sonradan hayatımıza giren şeyler. Ya bizim tereyağımız vardı. Gerçekten omega 3 deposu, kainattaki en faydalı gıdalardan 50 grama kadar herkes tereyağı tüketebilir. Yumurtamız vardı. Ne yaptılar? Yumurta. Aman ha. Sarısı damarı tıkıyor. Kolesterolü yükseltiyor. Yumurta damarı tıkamaz. Tereyağı damarı tıkamaz. Karbonhidratlar, işlenmiş gıdalar damarı tıkar. Ne yaptılar? Cız. Onları kullanmayın. Bunu margarin yiyin. Bir de bunu dernekler ortak toplantılarını yaptılar. Şu kalbi korur diye. Üzerine kalp simgesi koydular. Yani izleyicilerimiz anlayacaktır ne dediğimi. Margarinin reklamını yaptı ya doktorlar. Ya bu sorunlar yüzünden halkımız aslında haklı. Hocam kime inanacağımızı şaşırdık diyor. Gerçekten sesini özgürce, görüşlerini özgürce ifade eden doktorlara inansınlar diyorum. Sağlıklı kilo vermenin yolları nelerdir? Sağlıklı kilo vermenin kuralları basittir. Uykuyu, egzersizi, diyeti üçünü bir araya getirmek. 7-8 saat uyuyacağız, uykudan çalmayacağız. Temel kurallar bunlar. İkinci kural, hareket edeceğiz. Her gün bir saat bir yürüyüşümüz olacak. Bacaklar çalışacak. Üçüncü kural, haftanın 4-5 günü biraz daha yoğun egzersiz olacak. Sadece yürüyüş değil. Dördüncü kural, karbonhidrat düşük olacak. Yani ekmek, hamur işi, börek, çörek her diyette bu vardır. Her diyetisyenin listesindeki genel kurallar bunlardır. Karbonhidrat kısıtlı olacak. Beşinci kural, işlenmiş gıda olmayacak. Paketli ürünler, rafine gıdalar, işlenmiş etler olmayacak. Altıncı kural, iyi çiğneyeceğiz. Bolca çiğnemeden, yeme süresini uzatmadan sağlık olmaz. Yedinci kural, sık sık yemeyeceğiz. Aralıklı oruç yapacağız. Doyup kalkacağız. Atıştırmalıklar, o işte 3+3, 3 tane ana öğün, 3 tane ara öğün, bunlar yanlış şeyler. Sekizinci kural, uykudan önceki 4 saat, uykudan sonraki 4 saat mümkünse bir şey yemeyeceğiz. Uykuyu bir avantaja çevireceğiz. Uykudan önceki boşluğu kullanacağız. Uykudan sonraki boşluğu kullanacağız. Bir oruç yapacağız. Yeme aralarını 8 saate sıkıştıracağız ve sağlıklı bir şekilde kilo vereceğiz. Son kuralımız stres yönetimi. 35 yaşında bir erkeğin bel çevresi geniş, kol çevresi ince, ondan sonra saçları hafif dökülmüş. Ben ne düşünüyorum? Bu kişi stresli. Strese bağlı kortizol yükselmiş, duygusal açlık atakları oluşmuş, vücudu su tutmuş, tuz tutmuş, kilo almış, ödem yapmış, saçları dökülmüş. Ben bunu herkes için söylemiyorum. Genel bir prototip. Ve stresli olduğu için karbonhidrat ağırlıklı beslenmiş ve bel çevresi yağlanması olmuş. Bakın bel çevresi yağlanması normal bir şey değil. İşte o balkon diyoruz ya, işte Türk erkeğe balkonlu olur, öyle bir şey yok. Bu yanlış yani. Bel çevresi yağlanma normal bir yağlanma değildir. İç organ yağlanmasını gösterir ve hızlı bir şekilde o bel çevresi yağlanması gitmeli. Gitmeli. Şaşkınız değil mi? Herkeste var. Genç kalmanın sırrı nedir?
Genç kalmanın en büyük sırrı hayat enerjisi olmasıdır. Hayata bağlayacak bir nedeninizin olması lazım. Sizi hayata bağlayan bir şey yoksa kaygı, stres, anksiyete, depresyon hepsi beraberinde gelir. En önemlisi bu. İkincisi ağzınızdan geçen şeylere dikkat etmektir. Mümkünse ev yemekleri yemektir. Evinize sokmayacağınız bir şey dışarıda yememektir. Bu neden söylüyorum? İnsanlar ev yemeğine karşı bir yük gibi bakıyor. Sanki ben evde yemek yaparsam bir zaman kaybıymış gibi. Aslında değil. Yemek evde yapılmalı. Dışarıda yediğiniz yemekler, yüksek oranda karbonhidrat, yağlar, nasıl yağlar, kızartmalar, nasıl kızartmalar. Yani boğazınızdan geçmeyecek bir şeyi dışarıda da olsa geçmemesi gerekiyor. Diğeri hareket. Hareket berekettir. Hareket olması lazım. Hareketsizlik bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Diğeri uyku. Uykudan çalınmaz. Adam akıllı uyuyacağız. Güneş battı, hava karardı. Saat 11-12. Artık uyku zamanı gelmiş demektir. Ben 12'den 3'e kadar ayakta kalacağım. Yani melatonin zaten dip yapıyor. 2'den sonra zaten melatonin aramayın, yani açık konuşuyorum. Ondan sonra ertesi güne saat 11'e kadar uyuyacağım. Yani geç yatıp geç kalkmak kalp damar hastalığı riskini arttırıyor, açık söyleyeyim. Bir de öz bakım denen bir şey var. Öz bakım iyi olanlar uzun yaşıyor. Burası bir gerçek. Yani ben bir şekilde yaşayayım değil. Hani kılık kıyafetine düzgün bakmak, kilosunu kontrol altında tutmak, ondan sonra yediğine içtiğine dikkat etmek. Yani kendini kontrol altında tutmak, mindfulness, farkındalık, tefekkür. Bunlar gerçekten muazzam derecede faydalı şeyler. Türk kahvesinin kalpte bir yan etkisi var mıdır? Türk kahvesi en kaliteli kahve kaynaklarından bir tanesidir. Ama kahvede genel olarak konsept şudur: filtre edilmiş olmalı. Yani filtre kahve olması şart değil. Mesela americano, espresso, bunlar da bir filtre kahvedir. Filtrenin öteki tarafına bir basınç, sıcak su, çekirdeklerden geçirilen bir su ve filtrenin öteki tarafına geçen kahve aroması, kahveoller, kahve kolesterolleri, kahve yağ asitleri. Binden fazla biyoaktif bileşik var kahvede. Yani sadece damıtılmış bir su değil. Aynısını Türk kahvesinde de görüyoruz. Türk kahvesi kaynatılarak yapıldığı için içerisindeki kolesterol miktarı biraz daha fazladır. Çekirdekler biraz da yüksek ısıya maruz kalıyor. Yüksek ısıda uzun sürede kalıyor. Ama Türk kahvesi içilir. Telvesi yenmez. Türk kahvesinin telvesi kanserojendir. Bu kesin. Akrilamit yüklüdür. Yani ben kahve içeceğim. İçebilirsin. 2 bardak, 3 bardak gerçekten içebilirsin. Türk kahvesi en masum kahve türlerinden bir tanesidir. Orta kavrulmuş olacak. Mükemmel. Biraz kolesterol içeriği fazladır ama 3 bardak Türk kahvesi kimsenin damarını tıkamaz. Ama telvesi işin içine girerse o zaman risk başlar. Akrilamit. Akrilamit nedir? Asparjin amino asidinin yanmasıyla ortaya çıkan bir molekül. Vücutta birikir, karaciğerde birikir, dalakta birikir ve karaciğer kaynaklı kanserlerin en büyük nedenlerinden bir tanesi de akrilamittir. Akrilamit az tüketilmeli. Yani akrilamiti daha çok nerede görüyoruz diye soracak olursanız da kavrulan her şey akrilamittir. Mesela badem çok sağlıklı bir kuru yemiş. Ama bademi kavuruyoruz, yetmiyor. 2 kere kavuruyoruz, çifte kavrulmuş diyoruz. Fındık kavuruyoruz, yetmiyor, çifte kavuruyoruz. İşte bunlar hep akrilamit miktarını arttırıyor. Çiğ yenirse faydası yüksek, zararı düşük. Zararı yok yani. Çiğ fındığın hiçbir zararı yok. Kalp koruyucu bir tohum diyebiliriz. Ceviz zaten genel olarak kavrulmuyor. Kaju mesela çok sağlıklı aslında. Ama biz ne yapıyoruz? Kavuruyoruz. Yani kavurunca mümkünse düşük ısıda kavurmak lazım. Yani düşük ısıda kavurunca biraz daha süreyi azaltınca risk azalıyor. Ama attım direkt maksimum sıcakla, fındık kavruldu. İşte ben buna fayda bekleyeceğim. Fayda bekleyemeyiz. Türk kahvesi de dikkat edilmesi gerekenler şunlar: orta kavrulmuş olacak ve Türk kahvesi şekerli içildiğine zarar vermez. Çalışması çıktı. Çalışması var. Kahve şekerli içildiğinde bile kalp damar sağlığını koruyor. O yüzden rahatlıkla konuşabiliyorum. Elbette şekersiz içildiğinde daha faydalı. Ama şekerli içildiğinde bile faydası azalmıyor. Hatta kahve kafeinsiz tüketildiğinde bile faydası azalmıyor. Yani kısmen azalıyor ama yine de faydası devam ediyor. Kahve mucize bir şey ya. Gerçekten Allah'ın büyük bir nimeti diyebiliriz. Çay da aynı şekilde. Çay doğadaki en faydalı içeceklerden bir tanesidir. Yeşil çay ile siyah çay arasında hiçbir fark yoktur. Yeşil çay sadece beklediğinde, okside olduğunda siyahlaşır, siyah çay olur. Yeşil çayın belki teaninin içeriği biraz daha yüksektir vesaire. Birbirine ufak tefek farkları var. Kolesterolü düşürür çay. Kolesterolü düşürüyor ya. İnsanlar ilaç içiyor bunun için, kolesterol düşsün diye. İyi kolesterolü arttırıyor. Ömrü uzatıyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Günde 4 bardak rutin çay tüketimi kalp krizi riskini %11 azaltıyor. İlaç gibi ya. Kaç tane ilacın böyle bir etkisi var? Kalp krizi riskini azaltma. Hangi ağrı kesicinin, hangi kan sulandırıcının? Çayda bu var işte. Kahvede de var. Çay günde 4-8 bardak tüketebilirsiniz. Özet olarak kahvede günde 2 ile 6 bardak arasında tüketebilirsiniz. Türk kahvesi 3 bardağa kadar tüketebilirsiniz. Kahve ritim bozukluğu yapmaz. Kardiyolog olarak söylüyorum. Zaten ritim bozukluğunuz varsa onu başlatabilir. Yani farklı şeyler. Siz bir ritim bozukluğu hastası değilseniz
ritim bozukluğunuz yoksa kahve içmekte ritim bozukluğuna giremezsiniz. Ama zaten ritim bozukluğunuz var, sürekli bu dertten muzdaripsiniz. Kahvede sık tüketirseniz ritim bozukluğunuz sıklaşabilir. Ama özet şu, kahve hayati tehdit eden hiçbir hastalığın riskini arttırmaz. Kahve candır. İçiniz. En ideal saatler de 10 ile 14. Tam böyle sabah kortizolü düşmeye başlarken bir kahve, hop tekrar uyanıklık başlıyor. Öğleden sonra da kortizolün düşmeye başladığı saatler 1 ile 2 arası. O arada da bir kahve, gün boyunca uyanıklığı sağlıyoruz. Kalp krizini önleyen meyveler nelerdir? Dünya genelinde en uzun süre araştırılmış, faydaları ispatlanmış 2 diyet türü vardır. Birisi Akdeniz diyeti, ötekisi de DASH diyeti. Yani biraz daha Kuzey Avrupa ülkelerinin uyguladığı diyet. İkisi de birbirine benzer. Akdeniz diyetinde de DASH diyetinde de çeşitlilik vardır. Allah'ın verdiği her nimetten yemek vardır. İçinde et de vardır, yumurta da vardır, balık da vardır. Düşük oranda karbonhidrat da vardır ama yeşillikler daha fazladır. Ve en önemlisi şu, orman meyveleri vardır. Hocam, ben kalp damarlarımı korumak istiyorum. Meyveyi çok sevmiyorum. Meyvenin tadını da sevmiyorum. Ama meyvenin de faydalı olduğunu biliyorum. Hangi meyveleri yemeliyim? Olabildiğince rengi koyu meyveleri seçmesi lazım. Renk koyulaştıkça meyvenin faydası artar. Biz bu antosiyaninler diyoruz. En büyük özelliği de meyvenin ağaçta yetişmekinin kendine yetişmesi lazım. Buna ne diyoruz? Orman meyvesi diyoruz. Orman meyveleri avuç avuç yenmez. Yani gidip ormandan yarım saat boyunca gezip kilolarca yaban mersini toplayamazsınız. Yaban mersini bir orman meyvesidir ve çok sağlıklıdır. Doğadaki nitrik oksitin en iyi kaynaklarından bir tanesidir. Çilek mesela. Mesela dutsu meyveler. Dutsu meyveler çok sağlıklı. Arona meyvesi. Onun dışında bunları geçtim. Biraz daha kırmızı renklere doğru kayıyorum. Avokado mesela. Doğadaki en faydalı yağlar içinde bulunduruyor. Muazzam bir meyvedir avokado. Hindistan cevizi muazzam bir meyvedir. Allah her bölgeye ayrı, o bölgeye faydası olacak meyveler neredeyse bahşetmiş. Aslında avokado bizim ülkemizde de yetişiyor. Avokado açısından zenginiz aslında ama ne yapıyoruz? İhraç ediyoruz. Çünkü yurt dışına talep daha fazla. Avokadoyu biz çok iyi tanımıyoruz. O yüzden de pahalı. Nar. Muazzam bir meyve. Hep derler ya işte limon suyu içtim tansiyonum düşüyor diye. Nar daha iyi tansiyon düşürücüdür. Kimse narın faydalarını bilmez. Nitrik oksit en iyi kaynaklarından bir tanesidir. Fenolik içeriği çok yüksektir. Bunlar faydalı meyveler. Dutsu meyveler, üzüm, kırmızı üzüm, siyah üzüm. Yani gerçekten resveratrol içeriği açısından da çok zengin, çok faydalı meyvelerdir. Ya bunlar şimdi anlatıyoruz ama aslında işin temeli Akdeniz diyetindeki olay da şudur, gökkuşağı diyetidir. Ya mesela her gün muz yenmez, her gün avokado da yenmez, her gün yaban mersini de yenmez. Bunu çeşitlendirmek lazım. Meyve de olacak, baharatlar da olacak. Mesela zerdeçal, muazzam bir baharattır. Tarçın, biberiye, acı biber. Ya bunları tüketmek lazım. Tarçın ya bunlar hepsini her gün de tarçın çayı içilmez mesela. Tansiyonumuz düşer. Her gün papatya çayı içilmez. O zaman yerimizden kalkamayız rahatlıktan. Rezene çayı akşam içilir. Yeşil çay sabah içilir. Matcha çayı öğlen içilir. Kahve gündüz ve öğlen vakti içilir. İçecekleri böyle güzel şekilde güneş içerisinde yayıp meyveyi bir gün onu, bir gün bunu, bir gün şunu renklendirmek lazım. Her gün kırmızı et de yenmez mesela. Haftada 2 gün balık yemek lazım. Her gün et yenmez. Adanalılar bana kızıyor olabilir. Furkan sen mi Adanalıydın? Her gün et yenmez. Haftanın 4 gün et yenir. Et doğanın en kaliteli en kaliteli protein, en kaliteli vitamin ve mineral kaynaklarından bir tanesidir. Et yiyeceklerin şahıdır. Ama her gün şah yenmez. Arada yeşillik yemek lazım. Etin sindirimi biraz uzundur. O yüzden tok tutar. Et faydalıdır. Gerçekten öyle. Eskisi gibi değiliz. Aman et yersen damarlarına tıkanır demiyoruz. Ama ne diyoruz? Haftanın 4 günü kırmızı et yiyebilirsin diyoruz. 200 gram bile yeterli. Sabah ciğer, öğlen Adana, akşam döner, böyle olmaz. Mersin'de genelde tantuni çok yeniliyor. Tantuni olabilir. Haftada bir sefer tantuni yiyebilirsiniz. Tantunideki ana problem de şu değil yani etinde değil. Hani çok fazla tantuni yiyince ne oluyor? Bu sefer ekmek. Yani başımıza bela olmaya başlıyor. Eti çeşitlendirmek lazım. Daha çok küçükbaş hayvan tüketmek lazım. Yani Türkiye'de daha çok dana tüketiliyor. Bunun farkındayım ama küçükbaş hayvan eti daha sağlıklıdır. Ne dediler bize? Küçükbaş hayvan eti kokuyor dediler. Kokuyor, kuyruk yağı aman cız dediler. En faydalı kısmı orası çıktı. Kelle paça aman damarı tıkıyor dediler. Doğanın en kaliteli kolajen kaynakları kelle paçada. Yumurta damarı tıkıyor dediler. Yumurta doğanın multivitaminidir. Adı yani Springs multivitamin. Hani şeydir yani direkt bu ünvan yumurtaya aittir. 8 farklı vitamin, 11 farklı mineral içerir. Daha kaliteli bir kaynak yok neredeyse. Allah'ın verdiği nimetlerden uzak kalmamak lazım. Ama yeşilliği de tüketmek lazım. Kabak da tüketmek lazım. Ispanakta, maydanozda çeşitlilik olacak. Çeşitlilik neredeyse papaz her gün pilav yemez derler ya. Her gün pilav yenmez. Her gün aynı şey yenmez. Bunları değiştirmek lazım. Ama ana problem şu. Çeşitliliği sağladık diyelim. Bir kere karbonhidrat kısıtlı olacak.
Biz çok fazla ekmek tüketiyoruz. Karadeniz'de bu laf çok fazladır. Hocam rahmetli yerdi ama taş fırın ekmeği ve ekşi mayalı ekmek derdi. Ona bir şey olmadı. 90 yaşına kadar yaşadı. Rahmetli sabahın köründe kalkıyordu. Dağ başına gidiyordu, odun topluyordu, hayvan peşinde gidiyordu. Bir dakika yerine durmuyordu. Akşam 8 olduğunda camiye gidip geliyordu, yatağını açıp yatıyordu. Bizim gibi değildi. Biz hareketsiziz. Ne diyor işte? Biz de onun yediği ekmeği yiyebiliriz diyor. O ekmeği yakıyordu. Sen yakamıyorsun. Sabah kalkıyorsun, bankacısın. Kalkar kalkmaz daha kendine gelmeden bilgisayar karşısına geçmişsin. Böyle sağlık olamaz. Bu sağlıklı bir hareket değil. Bir de üstüne ekmek yiyeceğiz, hamur işi yiyeceğiz, börek, çörek, tatlı, makarna. Çok fazla karbonhidrat tüketiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bu tartışmaların odağında. Neden? Hala %40 karbonhidratı ideal karbonhidrat olarak belirliyor. Bu aslında büyük bir yanlış değil ama %40 karbonhidrat tüketirken egzersizini yapıyorsan, her gün düzenli yürüyüş, haftanın 4-5 günü ağırlık, koşu, yüzme, uzun mesafe yürüyüşler yapıyorsan, masa başı çalışmıyorsan ve karbonhidrattan kastımız meyvesini de yeşilliğini de tüketiyorsan, sadece ekmek değil, %40 karbonhidrat çok sorun değil. Ama ben %40 karbonhidrat tüketeceğim ama nasıl? Sabah 2 tane simit yiyeceğim, öğlen dönerin yanında da pilav yiyeceğim, akşam da tatlımı yiyeceğim, karbonhidrat aldım. Yani şekerden aldığın her kalori senin için bir beladır. Şeker zaten günlük diyeti yeri olmamalı. Günde 30 gramdan fazla şeker kalp damar hastalığıyla direkt ilişkilidir. Rafine şekeri biz sevmiyoruz. Söyleyince tepki alıyorum. Yani beyaz ekmek Alzheimer'ın en büyük nedenidir. Açık söyleyeyim. Ekşi mayalı ekmek diyorlar, Karadeniz diyorlar, işte taş fırın ekmeği diyorlar. Karadeniz'in yarısı şeker hastası. Hastalarımdan görüyorum. Akdeniz diyetinde bu kadar ekmeğe yer yok. Biz artık atalarımız gibi çalışmıyoruz, atalarımız gibi yaşamıyoruz. Hava kirliliği var. Artık karbonhidratları kısıtlamalıyız. Yoksa çok erken şeker hastası oluyoruz. 1980'lerde dünya genelinde 150 milyonken şeker hastası sayısı şu an 400 milyon üzerinde. Hindistan'ın 1/3 şeker hastası. Yani beslenememekten olmuyor. Yanlış şeyleri yemekten oluyor. Eti suçlayacağımıza ekmeği suçlamamız lazım. Yani ekmek lobisi yine bir şeyler söyleyecek bakalım. Ekmek olabildiğince az tüketmek lazım. Sigaranın kalbe etkisi nelerdir? Zararı ne kadar sürede ortaya çıkar? Sigara yavaş intihardır. Yavaş olduğu için de bağımlılığı yüksek olduğu için de kişiler fark edemez. Neden fark edemez? Bir sigara içer, 2 sigara içer, maksimum eli kötü kokar, ağzı kötü kokar, 10 yıl içer, hala hiçbir şey yok. Bir de genellikle bağımlılık yaşları, başlangıç yaşları 20-25. Sigaraya bağlı hastalıklar, kalp hastalıkları genellikle en erken 15 sene sonra çıkar ortaya. Aslında çok uzun bir süre değil ve olay şöyle gerçekleşmiyor. Ben 15 sene içeyim, 15 sene sonra bırakırım. Bırakamıyorsunuz. O sigarayla bir tanıştığınızda bir daha vazgeçemiyorsunuz. 15 sene sonra bile olsa hastam geliyor. Hocam diyor 6 sene oldu. 6 senedir her gün sigarayı arıyorum. 6 sene. Bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir bağımlılık? Ya 6 sene olmuş sigarayı bırakalı ve her an aklında. Çünkü isteyerek bırakmamış. Sigara bırakmış, bu yüzden strese de girmiş. Yani sigara isteyerek bırakmak lazım. Bir de bu işin diğer boyutları var. Sigara içmiyorum. Ne içiyorum? Nargile içiyorum. Kocaman tütün, filtre yok, bir şey yok. Neymiş? Sudan geçiyormuş. Sudan geçince zararı azalıyormuş. Yalan, böyle bir şey yok. Nargile sigaradan çok daha zararlı. Bir de bu işin diğer versiyonları çıktı. Elektronik sigaralar. Neymiş? Hani içimize çekiyoruz. Nikotin içermiyor. Orada yanan bir materyal var. İçine duman çekiyorsunuz. Hani boğaz hissi daha iyidir. Neden? Sigarada partikül boyutu biraz daha büyüktür. Filtre vardır. Filtrenin hani pro içenler biraz daha iyi bilirler. Ağız bölgesinde, boğaz bölgesinde ciddi bir iritasyon yapar. Çok içinize çekemezsiniz. Sigarada filtre olduğu için, izmarit olduğu için biraz da derinlere gider. Ama ötekiler, o vanzol dedikleri şey, ben burada artık ismini vermek zorundayım. Neden? Çünkü gerçekten ekmek peynir gibi satılıyor gençler arasında. Güya yasak ama satılıyor her yerde. Daha aşağılara iniyor. Akut akciğer hasarı yapıyor. Kana daha hızlı karışıyor. Testosteronu düşürüyor ve erkeklerde çok ciddi kısırlık yapıyor. Sonra bize geliyorlar hocam. Olmuyor diye. Çünkü 40 yaşında erektil disfonksiyonla erkeklerde ürem hastalıklarla uğraşıyoruz. Sigaranın yaptığı hastalıklar bambaşkaydı, buna yaptığı hastalıklar bambaşka. O yüzden buradan içeri giren dumanmış, ısınan bir şeymiş, yok nikotin varmış, yokmuş. Bunlar bağımlılık. Bunlardan uzak kalmak lazım. Hayat devam ediyor. Bakın bir şeyi canınız sürekli istiyorsa, o olmadan, o olmayınca eksikliğini, yoksunluğunu hissediyorsanız, beslenme olarak söylüyorum, siz bağımlısınız demektir. İster bunu ekmek deyin, ister tatlı deyin, kriz geliyor ya, ister kahve deyin, ister sigara deyin. Kahve bağımlılığı hayatı tehdit oluşturmaz. Maksimum kişinin biraz eli ayağı titrer, çarpıntı olur. Ekmek bağımlılığı kişiyi şeker hastası yapar. Tatlı krizleri, tatlı bağımlılığı kişiyi şeker hastası yapar. Sigara da insanı kanser yapar,
kalp damar hastası yapar. Hep akciğer tarafına odaklanıyor insanlar. Hani akciğere çekiyoruz ya. Ama onun içerisindeki serbest radikaller en hızlı çalışan organı. Yani kalbi tehdit ediyorlar. Damar yapısını bozuyorlar. Damar yapısı pırıl pırıl. 30-35 yaşında gençler kriz geçiriyorlar. Pıhtı oluşuyor damarlarında. Hani tamam, günümüzde birçok sebep var buna sebep olabilecek ama biz bunu yıllardır görüyoruz. Ve en büyük sebep sigara. Oruç tut, sıhhat bul hadisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Orucun kalbe etkileri nelerdir? Ben faydalı bir şeyi araştırırken orucu keşfettim. Ve hatta buna kitabımda da yer verdim. Bakın, bu soruyu sormadan önce. Uzun yaşamın anahtarı oruç. Yani oruç aslında yeni bir diyet tarzı değil. Antik bir diyet. Ve faydası en fazla ispatlanmış diyet türlerinden bir tanesi. Hatta son zamanlarda bunun daha etkilisi çıktı. OMAD diyeti. Once meal a day. Günde tek öğün beslenme. Resmen oruç. İftarımızı yapıyoruz ve başka bir şey yemiyoruz. Aralıklı oruç. Günde tek öğün beslenme. Bunlar gerçekten kalp dostu beslenme şekilleridir. Bizi hasta eden şey sık sık yemektir. Yemeği yiyeceğiz ve kalkacağız. Lokman Hekim'in bir sözü vardır. Bizi en fazla hasta eden şey taam üstüne taam yemektir. Acıkmadan yemek yiyoruz, akşam yemeğini. Daha mide tok, üstüne bir de meyve yiyoruz. Sonra bir de tatlı yiyoruz. Böyle sağlık olmaz. Sabah kahvaltı yapmıyoruz. Abur cubur atıyoruz. Atıştırmalıklarla geçiştiriyoruz. Böyle değil. Yiyeceğiz, doyacağız, kalkacağız. Hatta tam doymayacağız. Hafif bir yer bırakacağız. Yani tam doygunluk demek bu sefer rehavet demek. Midenin şişmesi demek. Bu sefer parasempatik aktivite devreye giriyor ve bir rehavet çöküyor. Halbuki yemek yiyip yola devam etmemiz lazım. Fazla yemek yemek kişiyi uykuya hazırlar, açık söyleyeyim. Kişinin uykusunu getirir. Parasempatik aktivite. Mideyi tam şişirmeyeceğiz. Biraz yiyeceğiz, doyar gibi olacak ve hafif bir açlık hissi kalacak. Zaten mide sıvısı, sonrasında enzimler, mide bağırsak sistemi zaten şişiyor. Bir süre sonra doygunluk oluşuyor. Yemeği iyi çiğneyeceğiz. Yavaş yavaş yiyeceğiz. Oturduk, hemen hepsini yedik. Ondan sonra hızlı bir şekilde bu kiloyu getirir. Bu yanlış beslenmedir. Bu yeme bozukluğudur. Yemek yavaş yavaş yenir. Hızlı yemek eşittir kilo eşittir diyabet demektir. Kalp hastalıklarının belirtileri nelerdir? Kalp krizi geçirdiğimizi nasıl anlarız? Aslında kalp krizi çok kolay. Kalp krizi genelde gümbür gümbür gelir. Ya işte hani gizli mi değil mi? İnsanlardan istediğimiz şey 3+3 kuralını bilmesi. İlk üçlü şu. Ağrının karakteri nasıl bir ağrı? Baskı, sıkışma, yanma. Bu üçü kalp ağrısıdır. Yani baskı tarzında bir ağrı, yanıcı tarzda bir ağrı ya da sıkıştırıcı tarzda bir ağrı. Diğer üçlü ise ağrının süresiyle ilişkili. Ani başlayan, hızlı yükselen, 20 dakikadan uzun süren ağrı. Yani bu üçlüyü bilse 3+3 kuralını zaten kalp krizlerinin %80'inden 90'dan fazlasını tanıyacağız. İşte biraz batma oldu, 3 gün sürdü, kalp krizi değil. Net. İşte sırtımda böyle biraz batmalar oluyor. Oraya geziyor, buraya giriyor. 1 yıldır var, kalp ağrısı değil. Net yani. 3+3 kuralı kalp krizlerinin çoğunun tanısını koydurur. Ama kişinin şekeri vardır, yaşı çok fazladır. Mesela bazen kadınlarda kalp krizi daha farklı karşımıza gelebiliyor. Kalp krizi erkeklerde daha sıktır. Burası kesin. Ama kadınlarda daha ölümcüldür. Niye? Annelerimiz genelde kalp krizini kendilerine yakıştıramazlar. Krizi erkekler geçirir. Algı o şekilde. O yüzden kadınlardaki kalp krizi daha ölümcüldür. Erkeklerde aynı bu dediğim semptomlar varken kadınlarda biraz daha farklı. Mesela karın ağrısı, mesela nefes alamama, bir panik hissi, uyuşma şeklinde, baş dönmesi şeklinde bu tür bulgularla da gelebiliyor. Ama bizim bunların hepsini bulma imkanımız yok. O yüzden ne diyoruz? Baskı, sıkışma, yanıcı tarzda ağrı, ani başlayan, hızlı yükselen, 20 dakikadan uzun süren ağrı. Bunlar varsa kalp krizidir. %90 üzerinde kalp krizidir. Hemen acile gitmek lazım. Öncesinde doğru düzgün bir şey olmuyor. 2 gün, 3 gün öncesine kadar genellikle bir şikayet yok. Son 2 günde böyle göğüs ortasında gezici, böyle soğuk soğuk terleten, hafif hafif baskı şeklinde şikayetler oluyor. Ama kriz bir anda başlıyor. O şikayetler esnasında gelse kriz geçirmeyecek aslında. Ne yapıyor? Oluyor bir şey, biraz sıkıştırıyor, geçiyor, geçti diyor, boş ver diyor, yola devam ediyor. Yani nüfusumuz 85 milyon. Acillere senede 130 milyon başvuru var. İnsanlar artık acile gitmeye korkuyor. Bunun özel hastane acilleri de dahil. İnsanlar gerçekten kriz geçirse acile gitmeyecek yani. Niye? Acil olmayan başvurular yüzünden. Hastanın birinin ifadesi şuydu. Hocam kriz geçireceğimi anladım. Banyodaydım. Havluyu aldım, üzerimi giyinmedim diyor. Havluyu aldım, kendimi kapıdan dışarı attım diyor. Banyo kapısı değil, evin kapısı. Çünkü kriz ani başlamış, hızlı yükselmiş ağrı, sıkıştırma tarzında bir ağrı. Krizin geldiğini anlamış.
O anda evde üzerini giyinmekle uğraşsa, 112 aramakla uğraşsa o anda belki de kalbi duracak. Ne yapmış? En mantıklısını. Kendini kapının dışına atmış. Çok şiddetli krizlerde yanınızda kimse yoksa en yakın yardım alabileceğiniz pozisyon neyse bu olması lazım. Hala kalp krizlerinin %5 ile 10'u olay yerinde ölüyor. Bu olmaması lazım. Olay yerinde kimsenin ölmemesi lazım. Ve biz bunların kalpten mi olup olmadığını bilmiyoruz. Ani ölüm diyoruz. Aniden evde küt diye gidiyor. O yüzden ne diyoruz? 40 yaşından sonra kontrollere gelin. Hasta 60 yaşında günde 2 paket sigara içiyor. 40 yıldır yani 80 paket böyle yıl yapıyor. 60-65 yaşına gelmiş. Yaşam tarzı çok kötü. Diyor ki hocam bizde genetik zaten. Bu genetik değil. Buna genetik suçlayamazsınız. Burada artık Allah vergisi diyemezsiniz. Burada tamamen irade devreye giriyor. Ne yapmışsın? Allah'ın verdiği damara, Allah'ın verdiği kalbe sahip çıkmamışsın. Yürüyüş yapmamışsın. Sigara kullanmışsın. Alkol tüketmişsin. Kötü beslenmişsin. İşlenmiş gıdalar tüketmişsin. 60 yaşına gelmişsin. 40 yıldır sigara içiyorsun. Ya işte bizim ailede zaten genetik. Hastalarıma hep şunu söylüyorum. Genetik sadece silahı doldurur. Tetiği çeken yaşam tarzıdır. Herkes için ancak yaptığının karşılığı vardır. Önce yaptıklarımıza dikkat edeceğiz. Yani etrafı şunu bunu suçlamadan önce yediğimize, içtiğimize, yaşam tarzımıza dikkat edeceğiz. Kalp krizinden korunacağız. Kalp krizi geldiğinde de bu semptomlara yani hakim olacağız ki kriz geçiriyor muyuz, geçirmiyor muyuz bilelim. Yaşadığınız en ilginç anınızı anlatabilir misiniz? En ilginç anım bir gün acilde nöbet tutuyoruz. Artık gece 4'ten sonra ortalık karışmaya başlıyor. Bir hasta geldi. Hastada kalp krizinden şüphelendik. Hastayı gözlem odasına aldık. Yani bir acil polikliniği var. Bir de acil gözlem odası var. O muayenelerde biz kalple ilgili bir şeylerden şüphelendiğimizde gözlem odasını alırız. Onun başında ayrı bir doktor vardır. O doktor da o hastaları takip eder. Tanıyı koyduk, acil gözlem odasını alalım dedik. Orada acil gözlem odası yerine acil gözleme alalım dedik. Yani artık kendi aramızdaki bir klişe. Acil gözlem alalım. Hep söyleriz bunu. Hastayı acil gözleme alacağız gözlem odasına. Hasta yakın ortalıkta yok. Girişleri yapılması lazım, imzalar alınması lazım. Saat 6 oldu, 7 oldu. Hastayı hala acil muayene alanında takip ediyoruz. Çünkü yakınıyla beraber gözlem odasına alıyoruz. Hasta kanter içinde geldi sabaha doğru. Hocam kıymalı bulamadım, sadece peynirli ve ıspanaklı varmış, olur mu diye. Hasta tüm Kadıköy'de gözleme aramış. Acil gözleme alalım deyince hasta gitmiş, acil olarak bir gözleme almaya çalışmış. Yani güler misin, ağlar mısın? Üzüldük orada açıkçası hasta için. Çok acıklı anılarımız var. 4 saat kalp masajı yapıp kurtaramadığımız hastalar var mesela. 4 yaşında kalp masajı yaptığım hastam var. Yani biz pediatrik kardiyolog değiliz, çocuk kardiyoloğu değiliz. Yani yetişkinlere alışkınız. Kalp krizi, kalp yetmezliği hep yetişkin yaş hastalığı. Ama 4 yaşında bir çocuğa kalp masajı yapmak bana gerçekten çok ağır gelmişti. Hayalhanem ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Güzel soru. İlk geldiğinizde ne dedim ben size? Neredeydiniz dedim ya. Yani ben uzun süredir takip edip ve gerçekten imrendiğim bu işi Türkiye'de bakın söylüyorum. Hem sosyal medyacılık vasfında hem kalite hem etik hem ahlaki değerler ya bu anlamda yapan en iyi kanalsınız. Açık söylüyorum. En iyi. Ya ben imreniyorum. Ve yani teknolojiyle ahlaki değerleri de bir araya getiriyorsunuz. Maneviyatı bir araya getiriyorsunuz. Yani her insan evindesiniz. Hani şimdi TikTok var değil mi yani? Hani herhangi bir video çekerek bir şekilde trend olmaya, bir şekilde yükselmeye çalışıyorsunuz. Ama siz değerleri koruyarak, insanlara doğruyu anlatarak, ya işiniz çok zor. YouTube'un, TikTok'un öne çıkardığı, Instagram öne çıkardığı şeyler aslında farklı şeyler. Siz ona rağmen ayaktasınız. Siz ona rağmen her evdesiniz. Ben tebrik ediyorum. Daha önce gelmeliydiniz. Şimdi ben bir doktor olarak şunu söyleyemiyorum. Yani içimde hep vardır. İşte bir gelseler de bir konuşsak dedim. Ama sonuçta insan bir davet bekliyor. Bazen babam da bana diyor. Oğlum diyor memleketine gidip üniversitede bir ders versen, işte konferans versen. Baba çağırsalar giderim diyorum. İşte sen git diyor, sen konuş. Baba diyorum hani böyle şeyler davetli olur. Davet ettiniz, icabet ettik. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma.
Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.